ne gelmiş biliyor musunuz? Ayı gelmiş. Buradan böyle yürüyeceğiz. Şu yolun ilerisi artık şelale. Bakalım nasıl görünüyor. Farklı bir turistik noktaya geçeceğiz. Bir de ileride bir nokta daha kaldı. Oraya gidelim. Kayanın oradan geldik. Gideceğimiz terasta şu vadiyi görecek büyük ihtimalle. Boyunca karşıda bir tane daha kule var. Şimdi Ulukaya köyüne geldik. Bu aynı zamanda köye ismini veren Ulukaya'dan çıkan bir su şelale kaynağı var. Çok heybetli görünen bir yamaç burası. Büyük ihtimal Ulu önündeki sıfat oradan geliyor. Ve kayanın arasından da su çıkıyor. Şu parkuru yürüyeceğiz şimdi. Biz buradayız. Buradan böyle yürüyeceğiz. Aynı zamanda bir yürüyüş patika yolu. Aynı zamanda doğal güzelliklere sahip bir nokta. Burayı Milli Parklar, Tabiat Parkı ilan ettiler. Bakalım yolun devamı nasıl? Bahar sonu falan geldiğiniz zaman su çok kuvvetli. Yola kadar geliyor. Da bu aylarda var mıdır bilmiyorum. Burası yürüyüş parkuru. Burası bayağı güzel derin yüzme yeri. Fakat yasak şu an yüzmek aslında buralarda ama insanlar hiç dinlemiyorlar. Bu bizim insanımızın da vurdum duymazlığım denir, ne denir? Yani bir yere yasaklanırsa aslında ona uyulması lazım. Buranın girişinde yasaklanırsa aslında girmek yasaktır. Çünkü buralar kanyonda korunan alanlar. Her yerde girmemek lazım. Yani burası bir tabiat parkı ilan edildi. Zaten korunan bir alan. Buranın dokusunu bozma açısından, boğulma tehlikesi açısından yasak koymuşlar ama dinleyen çok yok. Aşağıda yüzenler var gördüğünüz gibi. Ulukaya Kanyonu'na geldik şu anda. 3 kilometre boyunca bir kanyon arasında bir yol yapmışlar. Burası Horma'ya da andırıyor yapı olarak. Fakat yol daha geniş ve araba yolu gibi yapmışlar ama araç girişine kapalı bir yol. Sadece yaya bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bence de mantıklı yapmışlar. Yoksa araçlardan bu gördüğümüz sağ ve soldaki manzarayı kaçırırdık. Şurası tam havuz çok güzel. İleriden şelaleden su geliyor. Böyle bu vadi boyunca. Kayanlara bak delik deşik olmuş. Çanak gibi. Yukarıya bir çıkalım. Dönüş yolunda drone uçurmayı düşünüyorum zaten. Su sesi çok fazla geliyor. Yine bu kuraklığa ve bu sıcaklığa rağmen su var gibi görünüyor. Bakalım şelaleden nasıl akıyor. Kanyonun derinliğini şöyle göstereyim size. Bu şelalenin özelliği ne? Kayanın içinden çıkıyorsun. Evet, bahsettim. Burası kanyon. Şu arka tarafta görünen kayalıklar Küre Dağları'nın artık sınırlı başlangıç noktası. Buralar da Küre Dağları diye geçiyor. O dağlarda kışın eriyen karlar kar kuyuları oluşturuyorlar. Toprak onları çok uzun bir süre boyunca süzüyor. Bu tarihlere kadar yağışlı olmazsa kışın yağan karlar toprakta emildiği için yavaş yavaş toprak süzgeç görevi görüyor ve bu su kaynağı 12 ay boyunca neredeyse akıyor. Şu an kimse yok. Normalde buralar turistik ve insanların merak edip geldikleri, serinlemek istedikleri noktalar. Biz hafta içi tercih ettik. Saat olarak da çok yoğun olmayacak bir saatteyiz şu an. Ücra ve ıssız bir zamanını yakaladık diyebilirim. Ama şu açı gerçekten çok güzel.
yürüdüğünüzde ne kadar küçük kaldığınızı hissettiriyor. Şu karşıda görünen kayalıklar. Şu yolun ilerisi artık şelale. Şimdi çok yaklaştık şelale. Bakalım nasıl görünüyor. Böyle basamak noktası var. Şu an kanyonun üstünde kalıyorum. İlerisi kapalı ama buraya açık bırakmışlar. Sağlamdır diye düşünüyorum. Şimdi Ulukaya rotasını tamamladık. Kanyonun şelaleye kadar olan kısmı ufak bir patika. Zorluk derecesi çok kolay. Herkesin ulaşabileceği düzeyde bir yol. Eğimli değil, toprak değil. Şelalenin az ilerisinden de artık patika yol başlıyor. Bu Arnavut kaldırım yolu orada bitirmişler. Kanyon boyunca devam ediyor. Fakat şelalenin ilerisinde şu an çok bir şey yoktu. Oraya çok gitmedim. Biraz drone uçurdum. Şu aşağıki noktamda böyle demin gezdiğimiz şelale hattının geniş yatak boyunca bir göl tarzı bir şey oluşmuş. Suyun rengi güzel görünüyor ve serin olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü direkt güneş görmeyen noktalardan gelen bir su kaynağı var. Zaten videonun başında da bahsetmiştim parkura giriş yaparken hemen karşı noktada insanlar yüzüyor diye. Suyun soğuk olduğundan eminim. Buradan artık farklı bir noktaya, farklı bir turistik noktaya geçeceğiz. Ulukaya'yı da böyle tamamlamış olduk. Bu mevsime göre yine su yok denecek kadar değil de var. Ama dediğim gibi sezon bahar ayları Karadeniz bölgesi için. Çünkü bütün yağış, eriyen karlar o dönem artık pik yapıyor ve debi maksimum düzeye ulaşıyor.
Ama bugün de beklediğimden biraz daha fazlaydı su. O yüzden çok da kötü geçti diyemem. Şimdi daha yukarılara, Küre Dağları'nı panoramik gören teraslara doğru yola çıkacağız. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Arabaya geçip oraya doğru yola çıkalım. İkinci durağımız Drahna Vadisi'ne geldik. Buranın ismini sosyal medyada duyuyordum, bu vadinin. Özellikle kar yağdığında ve yaban hayatı konusu geçtiğinde duyduğum bir noktaydı. Şimdi geldik. Şöyle bir saçmalık var şu an burada. Şimdi yukarıya çıkacağız. Yukarıya çıkmadan önce o saçmalık dediğim konuyu değineceğim. Hemen burası. Buraya çıkan tek yol. Şu aşağıda gördüğünüz, elimle gösterdiğim. Ve burası toprak bir yoldan eğimli ve çok kaygan bir yol. Yukarıya güzel parkur yapmışlar. Yani buraya tabelalara asmışlar. İşte teknik özelliklerini. İşte Doğa Koruma Milli Parklar, Orman Genel Müdürlüğü tabelaları. Fakat yolun çıkış noktası öyle bir rampa. Hadi biz çıktık. Gelen herkes oradan çıkamayabilir. Çünkü çok kayan bir nokta. Onu nasıl atladılar? Yani orayı yapmadan burayı nasıl açtılar? Merak konusu. Şimdi o seyir terasına doğru çıkarken şöyle orman içinde bir noktadayız. Burası tabii daha biraz daha serin. Böyle basamak yapmışlar. Taşlardan. Doğal taşları basamak şeklinde törpülemişler. Tırmanıyoruz bakalım. Yolu şöyle göstereyim size. Şu arka noktadan doğru tırmanacağım. Tam böyle mağara yolu gibi. Doğal merdiven var burada. Buraya da korkuluk güvenli zemini yapmışlar. Yolun o kısmını nasıl atlamışlar? Çok tuhaf. Taşlardan buraya bir düzenleme yapmışlar. Taşlardan doğal merdiven oluşmuş burada. Tamam, hadi bu geçerli de çıkarken orası. Bazı güzellikleri azıcık emek sarf ederek ulaşabiliriz. Biliyorsun yapıyoruz diye çoğu zaman bozuyorlar, berbat yapıyorlar. Korkuk diye yapıyoruz diye. Şurası Ulukaya Köyü. Burası Ulukaya Şelalesi'nin yürüyüş parkur hattı. Şu karanlıkta kalan yerde yürüyüş parkuru var. Şu noktadan da su çıkıyor. Tam altımızda değil mi? Evet, büyük ihtimalle Şu burada dağlardan bir coğrafi bir kazı yapılsa o suyun çıktığı noktalarda yeraltı gölleri, yeraltı akarsuları da mevcuttur. Şu arkada gördüğünüz kayalıklar Küre Dağları'nın Bartın'daki başlangıç noktası. Buradan bu dağlar başlıyor. Bartın'la Kastamonu'yu birbirine bağlayan uzun ve Avrupa'da korunan 100 sıcak noktadan bir tanesi. Bizim Yenice ormanları gibi. Ben izlemedim de babam bahsetti, burada ayı görüntülemişler diye. evet şu aşağıda. Köye yakın bir noktaya gelmiş o zaman, bahçelere falan. Tabii tabii. Küre Dağları Milli Parkı da yaban hayatı bakımından zengin, çeşitli bir nokta. Tabii burada da hepsi vardır. Kayalıklar çok güzel ve heybetli görünüyor. Kastamonu'yu andırdı biraz buralar zaten. Valla Kanyonu hattına yakınız. Bölgede Valla Kanyon'a benzer noktalar göze çarpmaya başladı. Dağ keçileri bile olabilir şu an belki. Telefoto lensimi taksam görebilir miyim bilmiyorum ama dağ keçilerinin yaşaması için çok uygun bir yer gibi görünüyor.
dolaşmak için bu arabanın geçtiği kıvrımlı yollardan tırmandık. Yolu asfaltlamışlar. Yol güzel, keyifliydi. Buraya çıkan nokta da böyle çok doğal. Uzun zamandır böyle halka açık bir noktanın bu kadar doğal bırakıldığını görüyorum. Burada ateş yakmışlar. Bak ateş yaktıkları noktaya bak. O kadar esen bir nokta ki. Hani buradan bir köz rüzgarla aşağıya uçuverse kaçar gider. Orman yangınını başlatır. Ahşaptan tutun. Burası Drahna Vadisi. Bayraktepe diye geçiyor. Buraya gelmek isterseniz bu çıkış noktalarında göz önüne alın. Basamak veya merdiven yok, haberiniz olsun. Yan yan basarak gitmek lazım. Ayağının altından kum taneleri kayarsa sıkıntı olur. Yoksa hafiften basamak yapmışlar da. Şuradaki kayalar çok ilgimi çekti görsel olarak. Zaten bir yükseklik takıntım var. Yüksek ve kayaç noktalar çok ilgimi çekiyor. Böyle aklıma şey geçiyor şu an. Bu hat boyunca böyle demir kazık çaksalar tam dağ tırmanışı için çok uygun. Değil mi? Evet. Bu kayaçlarda diyorum. Şu dağın tepe noktasında böyle işaretli noktaları belirlese Doğa Koruma Milli Parklar ve oralara kazık çaksa lisanslı dağcılar için böyle tırmanış rotası. Kayaç tırmanışı, Tabii, kaya tabii. tırmanışı. Solo tırmanışlar falan oluyor ya böyle iple, kazıkla. Drahna Vadisi denen noktayı birlikte gezdik. Bayraktepe'ye çıktık. Oradan 360 derecelik bir panoramik bir açı var aslında döndüğünüz zaman. Hiçbir Evet. yer engel kapatmıyor. Nasıl buldun? Vadi böyle devam ediyor aslında daha ileri doğru. Hatta şeye doğru devam ediyor. Burası çok güzel bir yer. Seyir de güzel. Sonbaharda güzel olur mu Evet. acaba renkler? Çok sıcak olmasına rağmen güzel de esiyordu rüzgar. Evet. Elimdeki su ısındı ya. Duş olacak şekilde. Ben arabada bırakmıştım. Yani bugün o kadar çok su kaybedeceğiz ki onu bir nebze olsun tamamlıyoruz şu an. Ulukaya'yı tamamladık, Drahna'yı tamamladık. Şimdi farklı bir noktada, farklı bir konumda. Yine şu kayaların arka kısmında bulunan bir seyir noktası var. Ahşaptan yapılmış. Bir de ziyaret edebilirsek orayı ziyaret edeceğiz. Oradan görüntü alacağız. Ondan sonra artık yavaş yavaş Bartın'dan, Ulus'tan ayrılacağız. Safranbolu'ya doğru yola çıkacağız. Buraları da kaç yıl sonra keşfetmiş olduk. Köyümüz bu noktalarda fakat buraya gelmiyorduk. Bugün bu sıcakta vesile oldu, geldik. Güzel de oldu gördüğümüz. En azından bir fikir sahibi olduk. İnternette göreceğimi gözümle görmüş oldum. Size de göstereceğim zaten. Önce bir su içeyim. Olmuştur. Merak ettiğim nokta. Bir de ileride bir nokta daha kaldı. Oraya da gidelim. Oradan da görüntü alıp artık videoyu sonlandırmaya doğru başlayacağız. Şimdi seyir terasını ararken bir yanlış yola saptırdı bizi tabela. Buradan 500 metre bir yol gösteriyordu fakat yol yani turistik amaçlı kullanılacak gibi değil. Patika yoldu. Araç yolu gibi görünüyor. Ara jip çıkar da. Haritalarda orada sonlandırınca tam dibine kadar gitmiyor. Ama böyle bir yer yine keşfetmiş olduk köy içinde. Güzel fındık bahçeleri değil mi? Fındık bahçeleri var. Fındıkların altında koyunlar var. Koyunların arka noktasında şu biraz önce ilerideki kayanın oradan geldik. Gideceğimiz terasta şu vadiyi görecek büyük ihtimalle. Şu arka sırtta kalıyor biraz daha. Rakım olarak da yükseldik merkezden. Burası da yine esmeye başladı. Biraz daha aşağıya gidip oradan seyir terası yoluna doğru şekilde devam edeceğiz. Arka yol varmış. Sorduk. Burada yaşayan insanlara sorduk. Yol buradan itibaren bozuluyor. Yol yanılttı bizi buraya kadar.
Şimdi seyir terasına geldik. Burası Yukarı Alpı Seyir Terası diye geçiyor. Yolunu biraz tuhaf yapmışlar. Yönlendirme yanlış. Normalde buraya giden yol, asıl yol burası, fakat tabelayı farklı bir yöne çevirmişler. Demin saptığımız yere. Orada sorarak buradan çıkıldığını öğrendik. Saçma bir yola vermiş değil mi? Evet, tuhaf bir yola verdi. Böyle çok, aslında çok güzel görünüyor değil mi? Güzelmiş burası. Evet, güzelmiş. Büyük ihtimal burası gişe olacak. Şu an tam açılmamış diye düşünüyorum. Burası gişe olacak. Hemen arkamda gördüğünüz, artık orada bilgilendirme için broşürler koyabilirler. Ziyaretçi alanı, kafeterya gibi bir şeyler yapabilirler. Şu an bir tek biz varız burada. Bir faaliyette değil. Keşfedeceğiz bakalım nasıl görünüyor. Akıyor musun? Bir yerde vanası vardı. Kaldı. Nerede? Yok, bana da görünmüyor. Acaba nereden geliyor? Çubuk yer misin? Tuzlu çubuk. Bartın Ulus ilçesine bağlı Aşağıköy Yukarı Alpa mahallesinde. Rakımı 616 metre. Odalar yanı güzergah üzerine bulunan manzara seyir noktasıdır. 616 metre rakımı varmış buradaki bilgilendirmeye göre. O taraf Abdurrahman Köyü o zaman. Bu taraf olur. Güzel. Oturacak yerler var. Buraya evde Buraya, çay servisi yapan burası büyük ihtimal üst tarafta camlı bir yer ya, kafeterya gibi kullanabilirler. olabilir. Oraya duş mu yapacaklar orada? Tuvalet. Tuvalettir canım, duş olmaz. Buraya böyle masalar koymuşlar. Orada teras var. Aşağıda da var teras. Aşağıda bir tane kapalı kamelya var. O oraya zipline mi olacak yoksa şey mi olacak? Bilmiyorum ki. Olabilir. Evet, büyük ihtimal öyle bir şey. Zaten yazıyor. Zipline var. Şu oraya da ineriz birazdan. Şu gördüğünüz siyah yapı, dönemeçli yapı ve karşıda bir tane daha var. Oradan bir hat çekmişler. Zipline hattı yapacaklar oraya. Tabii şu an faaliyette değil. Burası da faaliyette değil. Buraya ne için malzeme harcamışlar ya? Oo. Güzel olmuş ama. Hı. Yani güzel yapmışlar. Manzarası da gerçekten güzel. Yani bu kadar çelik iskelete gerek var mıymış onu anlamadım. Üstünde bir kat var çünkü. Ve şöyle ahşap yakışmış. Ahşabın tasarımını da güzel yapmışlar. Şu an Tabii, güzel. gözüme batan hiçbir şey yok. Bir üst kata çıkıyoruz şu an. Burada tabureler, masalar yok. Tamamen manzarayla baş başa kalacağınız bir nokta. Ve daha bir üst daha var. 3 katlı burası. Rüzgarda sağlam esiyor. Hemen arka noktam. Şu karşı kayalıkların oradaydık. O hattan başladık. Buraları keşfetmeye. Şelale, başka bir seyir noktası, o Drahna dediğimiz vadi ve burada artık daha geniş bir açıdan gören Alpı Seyir Terası'na kadar geldik. Geldiğimize değdi. Yol biraz rampa, eğimli bir yoldu ama bence değdi. Sence? Bence de güzel. Hoşuma gitti yani burası. Yapı güzel. Yapıya bayağı bir emek Ve harcamışlar. çevresi de göze batacak bir şey yok mesela. Şu yollar da güzel görünüyor. Zipline de mantıklı bir düşünce. Oradan geçerken şu yatay manzarayı görme açısından. Aşağıda kamera da var. Piknik yapmak için herhalde. Evet. Ve arka orman manzarası da çok güzel. Şu kayalıklar çok estetik görünüyor. Hep o kayanın oranın arkasına ben onu merak ediyorum. Drone uçsa rüzgar... Ya bu izin rüzgarda verse- o risk edemem de Google Earth'ten bakarız. Hı hı. Denizi görüyor diye biliyorum. 30 kilometre ileride deniz var. İşte ondan sonra da başka yüksek tepeler var mı? Gel bir kat daha çıkalım. Araba biraz dinlersin. Araba harareti var diye korktum ama. Burada kışın çok kar olur.
Böyle bir cam alan var burada. Oda gibi yapmışlar. Büyük ihtimal burası kışın gelen insanların böyle ısınabileceği bir nokta olacak diye düşünüyorum. Değil mi? Burası böyle kışın gelen ziyaretçiler için çay noktası falan mı, kapalı alan? Da baca göremedim hani soba falan yaksalar. Açarlar. Camdan verir. Aşağıda görülebildiğim 4 tane kamelya var. Üstü kapalı. Masaları eksik şu an. Oturma noktaları. Bu yapının zirve noktasındayız. Arka tarafımız orman başlangıcı ve bu hattın zirve noktaları. Burası 600 metre civarındaysa o kayalıklar da 1100 metre civarında. Oranın arkası tekrar alçalıyor. Deniz seviyesine doğru yaklaşıyor. Şu an bir sırtın diğer tarafındayız. Arka manzaramız da böyle. Geldiğimiz yolla şu tarafta kalıyor. Şu eğimli yollardan geldik. Parke yol yapmışlar güzel. Yani 90 dereceye yakın 3-4 tane viraj var. Evet. Bir 500 metre, 700 metrelik kısmı parke yol yapmışlar. Asfalt muhtemelen burada heyelanda kayıyor diye parkenin hemen tamiri kolay. Altına çakılı kumu döküyorsun. Aynı şeyde düzeltiyorsun. Onun için parke yapmışlar. Biz öyle tahmin ettik. Çok keskin virajları var, evet. Ama tabii bayağı bir eğime çıkıyorsun kısa mesafede. Ulus karşısı. Şirin Ulus ilçesi. Bura şeye benziyor. Şu an böyle gezerken hani D-Max'e dağ evi programı vardı ya. Emlakçı insanlara dağ evlerini gösteriyordu. Ha şurada bak. Çok yakından yükseldi. Kerkenez mi? Şahin mi? Böleceğin odalara acayip daire ev olur burada. Şu an kendini dinlendiren kuş görüyorsunuz bu rüzgarda. Kanatlarını açmış. Sıfır enerji tüketerek. Tecrübe katıyor herhalde uçuşuna. Zipline'ın kurulduğu merkeze bakacağım. Uzaktan güzel görünüyordu. Buraya yaban hayvanları gelmiş. Ve ne gelmiş biliyor musunuz? Ayı gelmiş. Geçen zaten size göstermiştim dışkısını. Şöyle tekrar göstereyim. Yine bir şeylerin çekirdeklerini yemiş. Buralarda meyve ağaçları çok. Yani buranın ilk sakinlerinden değiliz. Ayı dışkısı var yerde. Burada olmazsa ayıp olur. Yani buranın ilk sakinlerinden değiliz. Çekirdekleri var dışkısında. Burada olmazsa ayıp olur. Zipline noktasının başlangıç kısmındayım. Böyle dönemeçli merdiven var. Buradan tırmanarak kulenin tepe noktasına ulaşacağım şimdi.
Burası halat bağlama yeri. Şu basamaklardan büyük ihtimal çıkılacak. Buradan siz bağlayacaklar. Bu ip boyunca karşıda bir tane daha kule var. Vadiyi görerek kaç metredir orası? 250 metre falan. Sağ ve sol uçurumla bir zipline yapmışlar. Seyri güzel olur diye düşünüyorum. Buradan bakınca güzel çünkü. İkinci halat bununki. Çift emniyet var. Baba çıkar tişörtünü de şu karşıya geç bakayım. Evet. Tişörtün tut ipin arasını. Rambo gibi geçeriz. Değil mi bu? İkincisi niye ki bunun? Burası belki ikisi de gidiş dönüştür. İsteğini oraya yollarlar. Evet, dönüş daha biraz yukarıda olması lazım ama şey olmaz. Motorlu mu olacak acaba? Hayır, motorlu olmaz. Diplenlerde bir taraf böyle alçak oluyor, ondan sonra yukarıda bir iskele daha oluyor, oradan da geri geliyorsun. Bundan daha yükseğe konuyor. Bu şey, buradan biniyorsun o istasyona, o istasyondan da şu istasyona iniyorsun, ondan sonra yürüme çıkıyorsun. Kamelyaların olduğu yere iniyorsun. Evet. Bir Küre Dağları gezimizde Küre Dağları'nın Bartın kısmını, Bartın kısmında görülecek yerlerin aşağı yukarı görülecek yarısını falan yerlerini gördük. tamamlamışız. Güzel yerler gördük aslında. Kastamonu'yu da çok gördük Küre Dağları'nın da. O zamanlar bu YouTube işini çok yapmıyorduk. Çok kayıt almadım. Daha çok fotoğrafları var. Tabii. Oraya da bir gideriz bir gün. Bir vlog Kastamonu'da çekeriz. Vallahi Kanyonu, Horma Kanyonu, Horma Kanyonu, Vallah'dan Muratbaşı, Kerte seyir terasına çıktık. Bir de öbürü Muratbaşı Kanyonu. Muratbaşı Kanyonu. Evet, o dönem orada da dönemeçli bir tane parkur var. Ama ben Kerte'yi daha yüksek olduğu için daha tuttum ya. Oranın manzarası daha derinlikli hissettiriyor. Horma çok güzel. Oraya da gideriz bir gün sonra. Horma'da kanyon, su, akarsu var içinde. Belirli periyotlarda sıcakladığın zaman yüzebilirsin. Sen Şimdi oraya yüzmeye karşısın ama onları değerlendirmek lazım. Şimdi oraya Temiz tutarak değerlendirmek lazım. oraya gittiğimiz zaman konuşuruz. Bura hakkında fikrin mi? Burası güzel, evet. Yani ne yapılabilir burada? Güzel piknik de yapılabilir aslında burada. Aşağıda kameralar var. Yani ilçenin sıcaklığını, bunaltıcı sıcaklığında buralara kaçabilirsin. Burada Bence güzel. buraya piknik değil de bir işletmeyi açtığın zaman hani her şeyi burada ücret tabi tutman lazım. Çünkü burası piknik için kritik bir yer. Kameralar var ya, onun için hani bir Burada ateş yakılmasına izin verilmemesi ateş lazım. olarak demedim ben zaten. Mangal nasıl? Mangal demedim ama piknik. Yani işte semaverine çay koyarsın, kahve koyarsın. Aynı şey. Semaver yakman için de bir ateş. Semaver demişim ya. Bizim neydi o şey? Termoslara mı? Termoslara. İsmi aklıma geldi. Buraya ateş sokmamaları lazım, o yüzden dedim. Çünkü biraz zaten korunan bir alan, hassas bir alan. Gidişte de hassas yangın tabelası uyarıları var. Rüzgar alan da bir alan. Burada insanlar ateşini söndürmeden giderse bir potansiyel yangın başlangıç Şey noktası. olabilir, bir işletmeci gözetiminde, nezaretinde ateş değil de mangal olabilir. Ama o kadar da büyük bir alan. Hani alan engebeli ya. Kameralar var ya, oralar güzel onun için. Bence buraya büfe yaparlar. Tesis. Tamam, işletmeci burada insanların ihtiyacını giderecek bir şey olsun. İnsanlar otururken çay kahvesini içsin, yemeğini yesin, nasıl olursa olsun. Ateş Vakit yakılmadı. Vakit geçirsin burada yani, bir zaman harcasın. onun Ateş için. yakılmadığı sürece her türlü işletmeye açılabilir. Tabii. Evet. Aç açta vakit geçirilmez. Ya Güzel. çok da şehre İnsan o kadar da böyle konforuna düşmemesi lazım. Böyle buraya kadar çıkıyorsun, buranın biraz keyfini çıkar. O kadar yani günlük 3-4 saat aç kalmanız, bu manzarayı yaşamanızın önüne geçmemesi lazım. Aç duramam. Tedbirli gelirsin. Zaten bir yere gitmeden önce o yeri araştırmak lazım. Her konumuna bakacaksın, fotoğraflarına bakacaksın, nasıl bir yere gidiyorum. İşletme var mı yok mu Tabii. bakacaksın, değil mi? Yani çantanı ayarlayacaksın, yiyecek çantanı, ekipman çantanı. Bizde o biraz zayıf. Bir arabayla yola çıkıyorsun. İstediğin gibi olmayınca bu sefer orayı eleştiriyorsun. Sen bakmamışsın ki çıkarken. Ne vaat ediyordu, ne sundu. Geziyi burada noktalayacağız. Buradan artık dönüş var. Safranbolu'ya gidiyoruz. Eve geçiyoruz.
Aşağılar 44 dereceydi. Burası biraz daha tolere edilebiliyor. 1,5 saat falan da bir yolumuz var. Yolda biz neler bekliyor bakalım. Eğer aksi veya kayda değer bir şey olursa onu da zaten kayıt altına alırım. Şimdi durmadan eve geçmek istiyorum. Çok sıcak çünkü çok susadık. Burada su yok. Aşağıdan merkezden soğuk su alıp Bartın'dan artık Safranbolu istikametine döneceğiz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı umarım unutmazsınız. Böyle günlük vloglar da çekeceğim kanalıma. Sadece kamp çok sıradan geliyor bana sürekli kamp yapmak. Çünkü benim kanalım ismi Travel, Mer Travel. Hem böyle size günübirlik alternatif rotaları da göstermek istiyorum. Hem kendim görüyorum hem size çekiyorum. Yani kampla gezi paralel gidecek diyebilirim. Şimdilik bu kadar. Tekrardan haftaya Cuma görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.